Yeni bir deniz kabuğu çanta yapılışı videosundan merhabalar. Bu videoda rafya iple yaptığım bu tığ işi çantayı adım adım aşamalarla anlatarak yapıyor olacağım. İp olarak Sensi markasının soft rafya ipini kullandım. Bir yumak 100 gram ve yaklaşık 100 metre uzunlukta. Çantanın tek bir yüzü için bir yumak yeterli oluyor. Hatta şu şekilde biraz ip arttı. Bunu da kenarlarını dikim aşamasında kullanacağım. Yani benim bu yaptığım çantanın ölçüleri için toplamda 2 yumak yeterli olacaktır. Tığ olarak da 3,5 mm bir tığ kullanıyorum ve şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk olarak sihirli halka yapmak için ipi bu şekilde parmağıma yerleştiriyorum. Şimdi de 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Şimdi üçlü trabzan yapımına başlayacağım. Üçlü trabzan için tığa ipi 1-2 defa doluyorum. 2 defa doladıktan sonra buradaki halkanın içinden geçirip bir ip alarak çıkıyorum. Ve bu şekilde tığımda 1, 2, 3, 4 tane ip olmuş oldu. Ben bu 4 tane ipi her seferinde ikili ikili çıkarak toplamda 3 hamlede çıkacağım. Buna üçlü trabzan deniyor. Şu şekilde ipi aldım. Bu ilk ikisinden aynı anda çıkıyorum. 1. Tığımda şu an 3 tane ip kaldı. Bir kere daha ip alıyorum. Bu ikisini aynı anda çıkıyorum. 2. Bir ip daha aldım. Bu ikisini aynı anda çıkıyorum. 3. 3 hamlede çıkmış oldum. Buna da üçlü trabzan deniyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı üçlü trabzandan bir tane daha yapıyorum. Bunun için tığıma ipi 1-2 defa doladım. Halkanın içinden geçirip bir ip alarak çıktım. Tığımda tekrardan 1, 2, 3, 4 tane ip var. Şimdi bir ip alıyorum. Bu ikisini aynı anda çıkıyorum. Birinci hamle. Tığımda şu an 3 tane ip kaldı. Bir ip alıyorum. Buradaki ikisini aynı anda çıkıyorum. İkinci hamle. Tığımda şu an 2 tane ip kaldı. Bir ip alıyorum. Buradaki ikisini aynı anda çıkıyorum. Üçüncü hamle. Ve bir tane daha bu şekilde üçlü trabzan yapmış oldum. Her trabzan arasına bir tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde toplamda 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Başlangıç zinciri dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Şimdi buradaki ipi sıkıca çekerek burada bir halka oluşturdum. Şimdi buraya 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi arkasını çeviriyorum. Şimdi tekrardan üçlü trabzan yapmak için tığıma ipi 2 defa doluyorum. 1 2 ve buradaki ilk zincirle boşluktan batıyorum ve çıkıyorum. Tekrardan biraz önceki gibi tığımda 4 tane ip kaldı ve bunları 3 hamlede her seferinde ikili ikili çıkarak tamamlıyorum. 1
2 ve 3. Bir tane üçlü trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tekrar aynı boşluğa, buradaki aynı boşluğa tekrar batırarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi ilk boşluğa 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra buradaki şu kabarık görüntüyü yapmaya başlıyorum. Onun için de şu şekilde hiç zincir çekmeden tığa ipi 1-2 defa doluyorum. Arkasından getirip buradaki boşluktan çıkıyorum ve bu şekilde tekrardan ikili çıkarak bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 hamlede çıktım. Bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi tekrardan hiç zincir çekmeden tığa ipi 2 defa doluyorum. 1 2. Hemen buradaki trabzanın yanındaki boşluktan batarak çıkıyorum ve 2 tane daha üçlü trabzan yapacağım. Bu birinci trabzan. Her trabzan arasına mutlaka bir zincir çekiyorum. Tığa ipi 2 defa doladım. Aynı boşluğa battım. Çıktım. Ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tekrardan 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra buradaki şu kabartıları yapmak için tekrardan biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 1-2 defa doladım. Daha sonra tığımı arkadan ve önden çıkartarak bir ip aldım ve çıktım. Buraya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlk başta karışık gibi gelebilir ama model büyüdükçe daha iyi anlaşılmaya başlayacaktır. Bu aşamaya kadar benim yaptıklarımı adım adım aynısını yaparsanız siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan hiç zincir çekmiyorum. 1 2. Bunun hemen yanındaki buradaki yerden batıyorum. Çıkıyorum. 2 tane daha üçlü trabzan yapacağım ve trabzanların arasına mutlaka bir zincir çekeceğim. Şimdi bir tane trabzanı yaptım. Zinciri çektim ve aynı boşluğa tekrardan bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra tekrardan hiç zincir çekmeden 1-2 defa tığıma ipi doladım. Tekrardan aynı şekilde arkadan ve önden çıkarak bir ip alıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma tekrardan 1-2 ipi doluyorum. Buradaki boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum.
Bir tane daha yaptıktan sonra tekrar araya hiç zincir çekmiyorum. 1-2 defa doladım. Buradaki boşluğa batarak 2 tane üçlü trabzanı aralarında bir tane zincir olacak şekilde yapıyorum. Birinci üçlü trabzan, araya bir zincir çektim ve şimdi aynı boşluğa ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanı yaptıktan sonra zincir çekmeden tığıma 1-2 defa alıyorum. Buradaki yerin arkasından gelip bir ip alarak çıkıyorum. Dediğim gibi burası biraz karışık gelebilir ama model ilerledikçe gözünüze daha iyi canlanacak ve daha iyi anlayabileceksiniz. Arkasını da şu şekilde bakın. Her iki tane üçlü trabzanın yanında şu şekilde kabartılar oluşmaya başladı. Bu şekilde yaptıktan sonra tığıma ipi 1-2, buradaki zincirin en tepesine şu şekilde batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrardan bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra tekrardan ön tarafına çeviriyorum. Şimdi tekrardan tığıma 1-2 defa ipi doluyorum ve bu sefer buradaki bir zincir boşluğundan batıyorum ve bir alt sıradaki gibi aynı şekilde 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanı yaptıktan sonra mutlaka bir zincir çekiyorum. 1-2 defa dolayıp aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yaptım. Daha sonra tekrar hiç zincir çekmeden tığıma 1-2 defa doluyorum. Burada bakın bir tane kabartı yapmıştık. Bunun için aynı şekilde tekrar buraya gelip bir tane daha trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 1-2, buradaki trabzanımızın yanındaki ilk boşluktaki zincirden tekrar batıp 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. 1-2. Aynı boşluğa battım ve ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bakın burada tekrar bir kabarık modelimiz var. 1-2 defa doladım. Buradaki yerden bu şekilde gelip bir ilmek aldım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki bütün sırayı buraya kadar aynı şekilde yapıyorum. Tekrar bu şekilde sonuncu sıraya geldiğimde tığıma ipi 2 defa doluyorum ve buradaki zincirin en tepe noktasına batarak bir tane üçlü trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çektikten sonra yine arkasına geçiyorum.
arkasını çevirdikten sonra tığıma tekrardan 1-2 defa ipi doluyorum ve yine şuradaki bir zincirli boşluktan batarak 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sefer arada hiç zincir çekmiyorum. İki tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yani aynı boşlukta toplamda 4 tane üçlü trabzan olmuş oluyor. Bir tane yaptım zincir çekmeden tekrardan aynı boşluğa 4. trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığıma zincir çekmeden 2 defa doluyorum ve şuradaki yere arkadan ve önden çıkarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tekrardan hiç zincir çekmeden 2 defa ipimi doladım. Buradaki tek zincirli yere boşluktan tekrardan 2 tane hiç zincir çekmeden üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. İki tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekerek aynı boşluğa 2 tane daha yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Yani biraz önceki gibi yine aynı boşlukta 4 tane üçlü trabzan olmuş oluyor. Her 2 tane üçlü trabzanın arasında bir tane zincir olacak şekilde. Yani burada bunun bir alt sırasında bir boşlukta 2 tane üçlü trabzan varken bundan sonraki 2 sırada bir boşlukta 4 tane üçlü trabzan olacak. Daha sonra 6, 8 olarak bunu istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde arttırarak devam edeceğim. Şimdi buradaki sırayı tekrardan gösteriyorum. Bakın burada yine buraya geldim. Tığıma ipi 2 defa doladım. Bunun arkasından gelip çıktım ve bir ip aldım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra buradaki bir zincirli boşluk yerine bir tane üçlü trabzan yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzan olduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzanımı yaptım. Ve bütün sırayı bu şekilde devam ettireceğim. Tığımı 2 defa doluyorum. Ve buradaki zincirin tepesine batıp köşeyi oluşturmak için bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum.
bir üst sıraya geçerken tekrardan 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Motifi çeviriyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde buradaki boşluğuma batıyorum ve bir alt sıradaki gibi 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya hiç zincir çekmiyorum. Bir tane daha aynı boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yani bu sıraya da bir alt sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. Şimdi tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektikten sonra motifin arkasını çeviriyorum. Tekrardan tığımı 2 kere dolayarak buradaki zincir boşluğundan batarak bu defa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve daha sonra buradaki aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada aynı boşluğa aralarında bir zincir olacak şekilde 3 tane yan yana üçlü trabzan yaptım. Bir alt sırada aynı boşluğa aralarında bir zincir olacak şekilde 2 tane yan yana üçlü trabzan yapmıştım. Birinci ilk sırada bir tane, daha sonra 2 tane ve şimdi 3 tane olacak şekilde devam ediyorum. Ve bu sırayı bu şekilde her boşlukta 3 tane üçlü trabzan yapıp aralarına bir zincir çekip aynı boşluğa bir 3 tane daha üçlü trabzan yapıp bu sırayı komple bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi tekrardan 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Ön yüzünü çeviriyorum ve burada da şuradaki ilk boşluğa batarak tekrardan alt sırada yaptığım gibi her boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıp aralarına bir zincir çekerek tekrardan aynı boşluğa üçlü trabzan yaparak buradaki bir motifi tamamlıyorum. Şimdiki yeni sırada tekrardan ipi 2 defa doluyorum. Zincir boşluğuna batıp bir alt sıradaki gibi 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum.
Ve tekrardan aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bir alt sıradakinin aynısını yapmış oldum. Şimdi hiç zincir çekmeden iki defa doluyorum. Buradaki trabzanın altından bu şekilde batıp bir ip alarak çıkıyorum. Ve bir üçlü trabzan yapıyorum. Buraya kadar yaptığım aşamaların aynısını tüm sıra boyunca buraya kadar tekrardan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip motifin arkasını çeviriyorum. Şimdi buradaki ilk boşluktan batıyorum. Ve bu defa aynı boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 tane yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrardan 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane daha üçlü trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tekrardan tığımı 2 defa doluyorum. Ve buradaki kabarık motifimi yapabilmek için şu şekilde arkadan batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Yeni sıraya geçtiğimde ön yüzünü çevirip ön yüzünde de aynı şekilde 4 tane yaparak devam ettireceğim. 2 sıra 4 tane üçlü trabzanlarımı tamamladım. Buradaki sihirli halkadan itibaren şu boşluklardaki trabzan sayılarını göstereceğim. Şuradaki ilk 2 sırada şu boşluktan önce bir tane üçlü trabzan var. Bir üstteki 2 sıra boyunca boşluktan itibaren 2 tane üçlü trabzan var. Buradaki 2 sıra boyuncaki boşluklarda da 1, 2, 3, 1, 2, 3 tane üçlü trabzan var. Bunun üstündeki 2 sıra boyunca da bu şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan var. Bu çantanın bir sıra daha geniş olmasını istediğim için bir üst sırada bu defa bir boşluğun içerisine 5 tane üçlü trabzan yaparak örmeye devam edeceğim. Bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrardan arkaya çeviriyorum. Buradaki zincir boşluğuma 5 tane üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir 5 tane daha üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. 5 tane üçlü trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzan, araya bir zincir, 1, 2, 3, 4, 5 tane daha üçlü trabzan. Aynı şekilde hiç zincir çekmeden 2 defa doluyorum. Buradaki şurayı yapmak için arkadan çıkarıp bir ip alıyorum ve buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde komple beşli trabzanlar yaparak tamamlayacağım. Bir üst sıraya geçtiğimde tekrardan beşli trabzanlar yapacağım ama bu defa
Son sırada aralarına bir tane zincir çekmeden yapacağım. Orayı da tekrardan sizlere göstereceğim. Şimdi burayı komple beşli trabzanlar yaparak tamamlıyorum. Siz çantanın bu kadar büyük olmasını istemiyorsanız 4 tane trabzan olan yerde de bitirebilirsiniz. Ya da çantanın biraz daha şu şekilde yukarı doğru kapanmasını istiyorsanız dörtlü trabzanlardan sonraki bir üst sırada benim gibi beşli trabzan yerine üçlü trabzan yaparak biraz daha daralmasını sağlayabilirsiniz. Burası tamamen sizin tercihinize bağlı olarak değişebilir. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz de eğer benim gibi yapmak isterseniz bu şekilde bu adımları takip edebilirsiniz. Bu şekilde 5 tane üçlü trabzanlarımı yaptım. Şimdi son sıraya geçiyorum. Tekrardan 1 2 ve 3 zincir çektim. Ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi son sırada tekrardan beşli trabzanlar yapacağım ama her grubun arasında bir tane zincir çekmeden yapacağım bu defa. 1 2 3 4 5. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi araya hiç zincir çekmeden tekrar tığımı 2 defa dolayıp aynı boşluğa bir 5 tane daha üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde aynı boşluğa 10 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Buradaki trabzanın altından ve üstünden çıkarak bir ip alıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aralarına hiç zincir çekmeden bir alt sıradaki zincir boşluğundan batarak buraya da aralarında hiç zincir çekmeden 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde hepsini tamamladım. Şimdi burayı kapatmaya göstereceğim. Şimdi ipi biraz pay bırakarak kesiyorum. Daha sonra şu şekilde zincir çekerek iyice sıkıyorum. Sonra buradaki ipi buradaki ilmeklerin arasına gizliyorum. Bu şekilde geçirdikten sonra buraya bir düğüm atıyorum ve buradaki fazlalık ipi kesiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi ilk başta yaptığımız sihirli halkanın ipini de aynı şekilde buradaki ilmeklerin arasına geçirip düğüm atarak sabitliyorum. Bu şekilde çantanın iki parçası da hazır oldu. Şimdi de bu iki parçayı birleştirme aşamasına geçiyorum. Çantayı birleştirirken bir parçanın ön yüzünü şu şekilde bana doğru arkasına çeviriyorum. Diğer parçasının da ön tarafı bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yani çantanın her iki tarafından da çevirdiğimde ön yüzünü görmem gerekiyor. Burası da iç tarafı olacak. Bu iki parçayı birleştirmeye başlamadan önce bu alt kısımlarına şu şekilde işaretleyiciler taktım. Sihirli halkadan itibaren şuradaki boşluklarımızda tekli trabzanların olduğu yerin sonuna doğru, yani ikili trabzanlara başlamadan önceki yerlere işaretleyiciler taktım. Buraya da trabzanlarla beraber şöyle bir şerit yapacağız. Ve şimdi şu yukarıdan itibaren bu işaretleyicinin olduğu yere kadar birleştirmeye başlıyorum. Daha sonra buradaki zincirlerin en
en sonundaki yere batarak ipi alıyorum ve diğer parçanın da aynı noktasına batıyorum ve ikisine birden zincir çekiyorum. Şimdi bu iki parçanın aynı boşluğundan tığıma ipi hiç dolamadan alttan batıyorum. Bir ip alarak çıkıyorum. Tığımda 2 tane ip oldu. Bunu da tek seferde çıkıyorum. Ve bu boşluklara aynısından 3 tane yaparak birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde sık iğne tekniğiyle birleştirmeye başlıyorum. Birleştirirken her iki parçanın da aynı deliklerine battığımdan emin olarak ilerliyorum. Şimdi tekrardan buradaki boşluğa tığıma ipi hiç almadan alttan batıyorum, ip alarak çıkıyorum. Tığımdaki 2 tane ipi de aynı anda çıkarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha yapıp toplamda 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Bu şekilde sık iğnelerle çantanın parçalarını birleştirmeye buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar devam ediyorum. Buradaki ilmek işaretleyiciye kadar aynı şekilde ördüm. Bu ikisinin birleşim yerinden bir tane daha sık iğne yapıp 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Bu noktadan buradaki sihirli halkanın başlangıç noktasına kadar trabzanlar yapmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde üçlü trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Tığıma ipi 2 defa doladım. Her iki parçanın bu boşluğundan bu şekilde birinci trabzanımı yaptım. Başlangıçtaki buradaki zincirlerle beraber 2 tane oldu. Şimdi bu aynı boşluğa 2 tane daha yapacağım. Bir, iki, üç, 4 tane 3 trabzanım oldu. Tekrardan tığıma ipi 2 defa doluyorum ve bu defa boşluğa değil zincirlerin sonuncu boşluğundan her iki tarafında batıp buraya da trabzan yapıyorum. Şimdi bir yandaki boşluğa geldi sıra. Şimdi buradaki boşluğa da bundan bir önceki boşluğa da bir 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ortadaki sihirli halkanın olduğu yere kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane üçlü trabzanı yaptım. Şimdi bir tane de sihirli halkanın boşluğundan geçerek buraya da bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde bu ortası ile birlikte bu tarafta 12 tane üçlü trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrardan sihirli halkanın olduğu noktadan buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar 11 tane daha üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu tarafa da sihirli halkanın trabzanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. 2 tane zincir çektikten sonra aynı noktadan batarak tarafın ilk sık iğnesini yapmış oluyorum. Ve bu şekilde alt taraftaki trabzanları tamamladım. Şimdi bu taraftaki kenarları da burada yaptığımız gibi sık iğnelerle kapatmaya devam ediyorum.
Ve çanta artık kullanıma hazır. Tercihe göre içerisine astar ve fermuar dikilebilir ama bu haliyle de bence kullanıma uygun oldu. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.